Merhaba Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu gördüğünüz çok şık boyunlukları çalışacağız. Sanırım buna Pinterest'te kruvasan boyunluk deniyor ve hemen şöyle göstermek istiyorum. İnanılmaz güzel oldu. Ben ikisini kısa olarak çalıştım. Sadece şöyle boyuna dolayıp bağlayabiliyorsunuz bunları. Genelde zaten bu kruvasanlar bu şekilde. Ama ben tabii ki dayanamadım. Şöyle tek olmasın dedim. Şunu 1 metre 30 santim ördüm. Bunu 2 kez dolayabiliyorsunuz boynunuza. Bayağı bir uzunca. Ben çünkü uzunları daha çok seviyorum. Ama tam olarak Pinterest'te olanları size göstermek istediğim için şöyle 85 santim ördüm arkadaşlar. Bu uzunluk tamamen size kalmış. Benim elimde şöyle ipler vardı. Aynı ip, üçü de. Şöyle kumlu bir ip. Sizler istediğiniz her türlü iplerle örebilirsiniz. Ben 3.50 milimlik tığ kullandım. Ve üçü de inanılmaz güzel oldu. Umarım sizler de beğenir, severek örersiniz diyorum. Ve hemen minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma tamamen ücretsiz abone olup bildirimleri açıp bir de bu videoyu beğenirseniz hem destek olmuş olursunuz hem de bu videoların devamlılığını sağlamış olursunuz diyorum. Ve hemen bu güzelliklerin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, öncelikle sihirli halkamla başlıyorum. İpimi halka haline getirdim. Şu şekilde. Ve halkamın içine 3 tane zincir çekiyorum. Çektiğim 3 tane zincirle birlikte toplamda 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 oldu. 4 ve 5 tane ikili trabzan yaptım. Sihirli halkanın ipini tutuyorum, iyice kapatıyorum. Hemen 4 zincirle yukarı çıkıyorum. Modeli çevirdim. Tığın başını doladım. Hemen dibine batıyorum. İkili trabzan yaptım. Bunlar benim kenar bölümlerim. Bunu kutucuk olarak saymıyorum. Kenar bölümü olarak sayıyorum. Bir zincir çektim. Birinci değil, ikinciye batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Tığın başını doladım. Birinci değil, ikinci trabzan tepesine batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Bu kenar bölümüm. Şu anda 2 tane kutucuğum var. 1 2 3 4 zincir çektim. Modelimi çevirdim. İlk kenar bölümümü yapıyorum. İkili trabzan yaptım. Bunu kenar bölümü olarak sayıyorum ve burada yine aynı yere batarak arttırmamı yapıyorum. Kutucuğun içine battım. İkili trabzan, trabzan tepesine battım. Trabzan, kutucuğun içine batıyorum. İkili trabzan ve burada trabzan tepesine hemen şöyle 2 tane yapacağım. 2 tane ikili trabzan yaparak arttırmamı yapmış oldum. Bakın burayı hiç ellemedim. Burası benim kenar bölümüm. 1 2 3 4 zincir çektim. Modeli çevirdim. Dibine batıyorum. Kenar bölümünü yaptım. Bir zincir çekiyorum. Bir tane atladım. İkinciye battım. İkili trabzan. Bir zincir. Birinci değil, ikinciye batıyorum. İkili trabzan. Bir zincir. Birinciye değil, ikinciye batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Ve bakın burayı ellemiyorum çünkü kenar bölümüm. Burası da kenar bölümüm. Bir aşağıda 2 taneydi. Şimdi 3 tane kutucuğum oldu. Her trabzan sırasından sonra bir tane kutucuk fazla olacak. 1 2 3 4 zincir çektim. Tığın başını doladım. Yine kenar bölümümle başlıyorum. Trabzan tepesine battım. İkili trabzan. Arttırmamı yapıyorum. Aynı yere battım. İkili trabzan. Bir boşluğa batıyorum. Bir trabzan tepesine batıyorum.
Bir boşluk, bir trabzan tepesi, bir boşluk, en son trabzana, şurayı saymıyoruz, en son trabzanımız bu. Yine burada arttırma yapıyorum, yani aynı trabzan tepesine 2 kez batacağım. Burada kaç tane trabzanım var? 2, 4, 6, 7, 8, 9 tane. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tığın başını doladım. Dibine batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Burada bir zincir çektim. Bir tane atladım. İkinciye battım. İkili trabzan. Bir zincir. Birer tane atlayarak ikili trabzanlarımı yapıyorum sıra sonuna kadar. Bir zincir. Hemen şöyle ayırdığımda bakın. Bir tane atlıyorum. İkinciye batıyorum. Hiç burayı ellemedim. Burada bu sırada bakın 4 tane oldu. Bakın 1, 2, 3, 4 tane oldu. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Çevirdim. Hemen ilk trabzana 2 tane yapıyoruz. Bu arttırma bölümümüzde ilk başlangıç trabzanlara bakın 2 tane. Daha sonra boşluk, trabzan tepesi. Boşluk, trabzan tepesi. Boşluk, trabzan tepesi, boşluk ve en son trabzana 2 tane. Bir, aynı trabzana batıyorum. 2. Bakın burayı hiç ellemiyorum. 1, 2, 3, 4 modeli çevirdim. Hızlı ördüğümü düşünüyorsanız videoyu yavaşlatabilirsiniz arkadaşlar. Hemen dibine batıyorum. Kenar bölümümü yaptım. Şimdi artık kutucukları yapıyorum. Bir zincir çektim. Bir tane atladım. İkili trabzan. Bir zincir. Bir tane trabzan atlayıp ikili trabzan yapıyorum. Böyle sıra sonuna kadar devam ediyorum. Evet, zaten saya saya yaparsanız bakın 2 tane kaldı. Birini atladım, ikinciye battım ve ikili trabzanımı yaptım. Bu sırada 1, 2, 3, 4, 5 tane kutucuğum oldu. Bu şekilde arkadaşlar 8 kutucuk olana kadar bu gösterdiğim işlemle ilk gel yöntemiyle 8 kutucuk olana kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, ben toplamda 8 tane kutucuk olana kadar ördüm. Benim için yeterli ama sizler daha geniş isterseniz 9, 10, 11 kutucuk daha yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Şöyle hemen ölçüyorum. 10 santim benim için yeterli. Dediğim gibi sizler daha da fazla yapabilirsiniz. Artık bundan sonra hiç arttırma yapmadan düz bir şekilde öreceğiz. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Modeli çevirdim. Tığın başını doluyorum. Hemen kenar bölümünü yapıyorum. Burada arttırma yaparken aynen buraya bir kez daha batıyorduk. Şimdi batmıyorum çünkü arttırma yapmıyoruz. Hemen boşluğa batıyorum. Trabzan tepesine. Boşluk. Trabzan tepesi. Böyle sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Burada kafanız karışmasın diye kesmek istemiyorum. Evet, şöyle trabzan tepesi. Artık 8 tane kutucuğumuz olacak. Ondan sonra da eksiltmeleri geçeceğiz. Bu eksiltmeleri geçene kadar tamamen uzunluk size kalmış. Ben 16 sıra kutucuk sırasını saydım. 16 sıra örmüşüm diğerlerinde. Şöyle sıra sonuna kadar geldim. Yine trabzan tepesi, boşluk,
Ve burada en son trabzan tepesine 2 yapıyorduk. Artık bir tane yapıyorum. Çünkü arttırma yapmıyorum. Kaç trabzanım olmuş? Şu baştakini saymıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 19 tane. Hemen burada 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Modeli çevirdim. Dibine battım. İkili trabzanımı yaptım. Ve aralara birer zincir çekerek trabzanlarımı yapıyorum. Birer tane trabzan atlıyorum. Kutucuklarım yine aynı şekilde. Bir zincir çektim. Bir trabzan atladım. İkinci kutucuğumu yaptım. Üçüncü kutucuk. 4, 5, 6, 7, bir zincir çektim. Birini atladım. Sonuncu trabzana battım. Bakın 8 kutucuğum oldu. Hep bu şekilde 8 kutucuk yapacağım. 3, 4. Burayı tekrar göstereceğim. Hemen ilk trabzanın tepesine batıyorum. İkili trabzan yaptım. Artık boşluğa batıyorum. Boşluk, trabzan tepesi, boşluk, trabzan tepesi. Eminim ki anlaşıldı. En son trabzana yine bir tane yapıyoruz burada. 2 tane yapmıyoruz. O arttırma bölümündeydi. Şimdi arttırmamız yok. Uzunluğu tamamen size kalmış. Ben 16 tane kutucuk sırası dedim. Trabzanları saymadım. Sadece kutucukları saydım. Diğerinde ben lacivertte mesela bayağı 2 kez dolayabiliyorum boynuma. Hani öyle ben seviyorum. Ama kısa olanlar da çok güzel. Siz nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Evet, bakın sonuncuya bir tane battım. Ve bu sırayı bitirdim. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Modeli çevirdim. Dibine bir tane battım. Bir zincir çekiyorum ve burada devam ediyorum. Kutucuklarımı yapmaya eminim ki anlaşıldı. Şöyle birazdan 16 sırayı tekrar birlikte ölçeriz. Benim için ölçü çok önemli, biliyorsunuz. Ölçeriz. Siz de ona göre kendi kafanızda uyarlarsınız. Daha uzun, daha kısa ya da boynunuzu ölçerseniz, ben aslında boynumu ölçerek yaptım arkadaşlar. Ölçe diğerlerini yaptım. Ondan sonra kararınca bu karara vardım. Şöyle göstermek istiyorum. Diğerinin uzunluğu zaten bu şekilde. Benim için yeterli oldu. Bir de hemen şunu söyleyeceğim. Nerede benim ayraçlarım? Bakın, en ilk yaptığınız 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İlk yaptığımız 8 bu. Şöyle bir ayraç, işaretleyici de deniyor buna. Takarsanız saymanız daha kolaylaşır. Ben takmadım diğerlerini ama size kolaylık olsun diye şöyle ilk yaptığınız 8'e şu anda 3. kutucuk sırasındayız biz. 3 kutucuk yapmış olduk. 3 sıra, 16 sıraya kadar bu şekilde devam edip daha sonra eksiltmeler için burada olacağım. Evet arkadaşlar, ben toplamda 16 sıra kutucuğumu ördüm. Şöyle hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve hemen şöyle bir de ölçü vermek istiyorum. 43 santim örmüşüm arkadaşlar. Arttırmayı şurada ayracı taktığım yerden ölçtüm. Şimdi artık eksiltmelerimizi yapabiliriz. Eksiltmeleri nasıl yapıyoruz? Yine burada
1 2 3 4 zincir çekiyorum. Tığın başını doluyorum. Şöyle daha net görünecek. Tığın başını doluyorum. Hemen dibine battım. İlmek aldım. 2 ilmeği kapattım. İkisi tığımda. Tığın başını doladım. Hemen boşluğa batıyorum. 2 ilmek alıyorum. 3 ilmeği aynı anda topluyorum. Yani burada ben eksiltme yapmış oldum. Daha sonra sıra sonuna kadar tek tek yine trabzan, boşluk, başta ve sonda kesmelerimizi yapıyoruz. Arttırmaları yaptığımız gibi. Yine son kutucuğa gelene kadar bu şekilde devam ediyorum. Trabzanların tepesine ve boşluklara ikili trabzan yapıyorum. Yine burada 8 şu anda kutucuk, 7 6 5 4 şeklinde eksilecek. Evet, şöyle son kutucuğa gelene kadar devam etmek istiyorum. Evet. Bakın, son kutucuktayım. Tığın başını doladım. Son kutucuğa battım. 2 ilmek aldım. İkisi tığımda. Tığın başını doladım. Son trabzan tepesine batıyorum. 2 ilmek kapatıyorum. Daha sonra 3 ilmeği aynı anda kapattım ve eksiltmemi yaptım. 1 2 3 4 zincir çektim, çevirdim. Yine burada dibine batarak başlıyorum. Bu kutucuk bölümlerinde eksiltme, arttırma yapmıyorum. Normal bir tane trabzan atlıyorum. Bir zincir çekiyorum ve ikili trabzanlarımı yapıyorum. Sadece trabzanlarda arttırma ve eksiltme oluyor. Ben önümdekilerini sayarak bu şekilde yapıyorum. Zaten eksilme, arttırma kendiliğinden kutucuklarda oluşuyor. Sonuncuya battım. Evet, sonuncuya batıyorum. Ve hemen sayacağız. Şimdi kutucukları 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7'ye indik. 1, 2, 3, 4. Çevirdim. Tığın başını doladım. Dibine batıyorum. İlmek aldım. 2 ilmeği kapattım. İkisi tığımda. Boşluğa battım. 2 ilmek kapattım. 3 ilmeği aynı anda kapıyorum. Daha sonra yine son kutucuğa gelene kadar trabzanlarımı tek tek yapıyorum. Az önce dediğim gibi başta ve sonda eksiltmelerimi yapıyorum. Eminim ki anlaşıldı. Tekrar ediyorum. Eğer hızlı ördüğümü düşünüyorsanız videoyu yavaşlatabilirsiniz arkadaşlar. Bazı arkadaşların yorumlarını da okudum. Yazılardan hiçbir şey göremiyoruz denmiş. Arkadaşlar, alt yazılarınız açıktır. O alt yazılarınızı kapatabilirsiniz. O şekilde yazısız izleyebilirsiniz, alt yazısız. Bakın, son kutucuğa geldim. 2 ilmek kapattım. İkisi tığımda. Son trabzan tepesine batıyorum. 2 kapattım. Son 3 ilmeği de aynı anda kapatıyorum. Ve yine bu sırada da eksiltmemi yaptım. 4 zincir çevirdim. Kutucuklarda normal sıralamaya devam ediyorum. Dibine batarak başladım. Arada bir zincir ve tek tek devam ediyorum. Bizim Daisy gene delirdi. Her geçen arabayı eşim zannediyor. Eşimi çok seviyor. Her geçen arabayı da eşim zannediyor, havlıyor. Eğer sesini duyuyorsanız böyle bir açıklama yapmak istedim. Evet, sonuncuyu da yaptık. Tekrar sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya indik. Bu şekilde son 2 tane kalana kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Ben son 2 tane yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, son 2 kutucuğum kalana kadar ördüm.
Şöyle şu kenar bölümünü saymıyoruz biliyorsunuz. Sadece 2 kutum kaldı. 1, 2, 2 tane burada zincir çekelim. Çevirelim. Tığın başını doladım. Hemen boşluğa battım. İlmek aldım. İkisini kapattım. İkisi tığımda. Trabzan tepesine batıyorum. Aynı şekilde 2 ilmek sadece kapatıyorum. Boşluğa battım. 2 ilmek kapattım. Ve en son trabzan tepesine batıyorum. 2 ilmek kapatıyorum. 2, 4, 5 tane ilmeğim var. Bu 5 ilmeği şöyle sıkıca kapatıyorum. Şöyle bir de sıkıştırıyorum. Ve modelimi bitiriyorum arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Şahane bir şey oldu. Böyle 3 renkte yapmış oldum. Böyle şekil şekil artık kullanırım ya da hediye veririm bilmiyorum. Ben ipimi temizleyeceğim ve şöyle karşıdan bir buhar tutup elimle düzelteceğim. İpim çok şey olduğu için böyle tüylü. O yüzden böyle çok düzgün görünmüyor. O yüzden birazcık şöyle elimle düzeltmem gerekiyor. Ben hemen şu ipimi saklıyorum. Hemen buharımı tutuyorum. Diğer tarafta sihirli halka yapmıştık. Onu ben sakladım. Gösteremedim size. Bir düğüm attıktan sonra saklıyoruz ipimizi. Yoksa sihirli halkanın çözülme ihtimali var diyorum. Ve hemen ben buharımı tutup geliyorum. Evet arkadaşlar, ben iplerimi temizledim. Ve tabii ki buharımı da tuttum. Ütüyü şöyle şu uzaklıkta tutuyoruz. Buhar veriyoruz. Elimizle düzeltiyoruz. Ütüyü kesinlikle değdirmiyoruz. Ezilir ve çok kötü bir görüntü olur. O yüzden kesinlikle ütüyü değdirmiyorum. Sadece buhar verip elimle düzeltiyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Ben gerçekten çok beğendim. Umarım sizler de beğenir, severek örersiniz. Bir kış boyunca taktığınızda beni hatırlarsınız diyorum. Ve bugünlük de bu videoyu bitiriyorum. Diğer videoda görüşmek dileğiyle.